Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ünlü bir markada görmüş olduğum bir şapka modelini denemek istedim. Denedim, o kadar çok beğendim ki hızımı alamadım. 3 tane ördüm. Şöyle bakın, harika bir şapka. Başta duruşu gerçekten şahane. Instagram hesabımda detaylı fotoğrafları paylaşacağım. Şu an bayağı saat geç oldu, o yüzden ışık çok iyi olmaz diye üzerime takıp size göstermedim. Ama fotoğraflarını detaylı olarak Instagram hesabımda paylaşacağım. Oradan takip edebilirsiniz. Şöyle bakın, 2 rengini çalıştım. Bunu daha kalın bir kağıt iple çalıştım. Bunu daha yumuşak bir kağıt iple çalıştım. Öyle denk geldi. İkisinin duruşu da çok güzel oldu ama biraz ağır oldu yapı itibariyle. İnce ile çalıştığım çok daha hafif ve kullanışlı oldu. Yapımı çok kolay. 3,5 milim ve 4 milim tığ ihtiyacımız var. Artırma noktasına kadar 3,5 öreceğiz. Artırma bittikten sonraki kısmı, şu düz ördüğümüz kısmı 4 milimle öreceğiz. Yaklaşık bir şapka için 200 gram civarında ipe ihtiyacımız var. O zaman vakit kaybetmeden tarifimize geçelim. Tarifime geçmeden önce sizden bir ricam olacak. Lütfen kanalımı takip edip videolarıma yorum yapmayı unutmayın. Desteğiniz çok önemli. O zaman iyi seyirler. Evet, tığım 3,5 milim ve kullandığım ip böyle kağıt ip ama birazcık kalın. Birazdan göstereceğim. Bir farklılık yapacağım modelde ama nasıl yapıldığını da size göstereceğim. Siz ipinizin kalınlığına göre benim gibi veya da diğer şekilde yapabilirsiniz. Sihirli halkamı yaptım. İpimi sabitledim. Şöyle ilmeğimi uzattım. Doladım. Fıstık yapacağım. 1 2. Bakın şurada 5 tane ilmeğim var. Hepsini topluyorum ve bir zincirle sabitliyorum. Doluyorum. Giriyorum. 1. Giriyorum, 2, hepsini birlikte topluyorum ve bir zincirle sabitliyorum. Şimdi normalde aslında fıstıklar 3 seferde girerek oluşuyor. Gösteriyorum. Doladım, 1, doladım, 2, doladım, 3. Normalde bu şekilde yapılmış orijinal modelde. Daha sonra hepsini birlikte toplayıp sabitliyoruz. Ama bakın benim ipim kalın olduğu için 3 seferde toplayıp yaptığım zaman böyle çok kalın oluyor. Ve çanta bittiği zaman çok şapka bittiği zaman çok ağır olacak. Ben ağır olmasını istemiyorum. O yüzden 2 seferde batarak yapıyorum. Ama normalde 3 seferde batılarak yapılmış orijinal modelde. Bunu söyleyeyim. Şimdi bozuyorum. Ben 2 seferde batarak yapacağım. Doladım. 1. Doladım. 2 ve bakın hepsini tek seferde topluyorum ve sabitliyorum. Doladım, 1, doladım, 2, hepsini tek seferde toplayıp sabitliyorum. Dediğim gibi çok kalın ağır olmasını istemiyorum. O yüzden böyle iki seferde batarak fıstıklarımı oluşturuyorum. Bu şekilde toplamda 12 adet fıstık yapıyoruz. 2 sefer battım. Bütün ilmeklerimi topladım ve bir zincirle sabitledim. Bakın doladım, 1, doladım, 2, şöyle 5 tane ilmeğim var. 5'ini birlikte topladım ve sabitledim. Bu şekilde toplamda 12 tane fıstık yapalım. Daha sonra devam edeceğiz. Evet, 12. fıstığımı da yaptım. Bir zincirle sabitliyorum. Daha sonra halkamı şöyle daraltabildiğim kadar daraltıyorum. İp kopmasın, ona gayret edelim. Ardından da bakın şuradaki ilk fıstığın ortasındaki kısma geliyorum. Kaydırarak buraya sabitliyorum. Toplamda 12 tane boşluğumun olması gerekiyor şu şekilde. Daha sonra ipimi şöyle uzatıyorum. Yine buraya fıstık yapacağım. 1 ve 2. Hepsini topluyorum. Bir zincirle sabitliyorum. Doluyorum, aynı noktaya bir tane daha fıstık yapıyorum. Bu sırada artırma yaptığımız için her bir boşluğa 2'şer tane fıstık yapacağız. Doladım. Şimdi bakın bir sonraki boşluğa geçeceğimiz zaman zincirle sabitlemiyoruz. Doluyoruz, direkt bir sonraki boşluğa giriyoruz. 1, bir sonraki boşluğa giriyoruz. 2, hepsini topluyoruz ve bir zincirle sabitliyoruz. Yani şu görüntüyü vermek için bakın bunu da yapayım yine aynı noktaya 1, aynı noktaya 2. Evet, bakın şu görüntüyü vermek için şuraya ne yapmıyoruz? Sabitleme zinciri yapmıyoruz. Doladım, bakın hiç sabitleme zinciri yapmadan bir sonraki boşluğa giriyorum. 1, 2, hepsini topladım ve sabitleme zinciri yapıyorum. İkinciyi yapacağım için aynı noktaya giriyorum. 1,
Aynı noktaya giriyorum. 2 ve topluyorum. Bakın bu şekilde sadece şu V gibi fıstıkların görünümünü oluştururken arada zincir çekiyoruz. Bir sonraki boşluğa girerken sabitleme zinciri yapmıyoruz. Ona dikkat edelim. Hepsini topladım. Zincirimi yaptım. Bakın bu şekilde tekrar batıyorum. 1, 2, topluyorum. Bir sonraki boşluğa gireceğim için sabitleme zinciri yapmıyorum. Direkt bir sonraki boşluğa giriyorum. 2, hepsini topluyorum ve sabitleme zincirimi yapıyorum. Evet, sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrarlayalım. Her bir boşluğa ikişer tane fıstığımızı yapalım. Evet, bakın son fıstığımı da yaptım. Yine sabitleme zinciri yapmadan direkt bakın şuradaki bir zincirlik kısma geçiyorum. İlmeğimi kaydırıyorum ve bir zincirle yukarı çıkıyorum. Şöyle şimdi ipimi uzattım. Aynı noktaya yine aynı noktaya 2 tane yaparak ilk fıstığımı yapıyorum. Arada sabitleme zincirim doluyorum. Yine aynı noktaya 2 defa giriyorum. Hepsini birlikte topluyorum. Yine arada sabitleme zincirimi yapıyorum. Çünkü böyle 3 tane fıstık yapacağız. Doladım. Aynı noktaya giriyorum. 1, aynı noktaya giriyorum. 2, hepsini birlikte topluyorum. Bakın ne yaptık? 3 tane fıstık yaptık. Şimdi bir sonraki boşluğa gireceğiz. Şu V gibi görünen orta kısımlara gireceğiz. Şu aralara giriş yapmıyoruz. Arada zincir çekmiyorum. Bir sonraki boşluğa gireceğimiz için bakın direkt giriyorum. 1, 2, hepsini birlikte topluyorum ve sabitliyorum. Şimdi aynı noktaya bir tane daha 2, hepsini birlikte topluyorum. Şimdi bu sırada bir boşluğa 3 tane fıstık yapacağız. Bir sonrakine 2. 3, 2 şeklinde devam edeceğiz. Bakın sabitleme yapmadan direkt bir sonraki boşluğa giriyorum. 1, aynı noktaya giriyorum. 2, bütün ilmeklerimi tek seferde topluyorum. Arada bir tane zincir. Şöyle elimizle düzeltelim. Bakın görünüm bu şekilde olacak. Aynı noktaya tekrar giriyorum. 1, 2, hepsini bir anda topluyorum. Yine arada bir tane zincir. Burayı üçlü yapacağız. Bakın üçlü, ikili. Şimdi üçlü de sıra. 1, 2, hepsini topladım. Bakın üçlü, ikili, üçlü. Şimdi bir sonraki boşluğa giriyorum. Buraya yine ikili yapacağım. Birincisini yaptım, topladım. Arada bir tane zincirimi çekiyorum. Doluyorum. Aynı noktaya ikinci fıstığımı yapıyorum. Ve hepsini topluyorum. Bakın bu şekilde bir tane ikili, bir tane üçlü şeklinde sıramızı tamamlayalım. Evet, sıramın sonuna geldim. Üçlüyle başlamıştık. İkiliyle bitirdim. Şimdi bakın şu ilk fıstığın yanındaki bir zincirlik kısma kaydırıyorum ilmeğimi. Şöyle elimle düzeltiyorum bir yandan ve sabitliyorum. Ardından yine şu bir zincirlik kısımlara fıstıklarımı yapmaya başlıyorum. 1, 2, hepsini aynı anda toplayıp sabitliyorum. Aynı noktaya yine bir tane daha fıstık yapıyorum. 1, 2, hepsini aynı anda toplayıp sabitlemeden bir sonraki boşluğa geçiyorum. Bir zincirlik boşluğa. 1, 2, hepsini topluyorum. Tekrar buraya yapacağım için sabitliyorum. Aynı noktaya batıyorum. 1, 2, bütün ilmeklerimi topluyorum. Bakın birinci boşluğumuza 2 tane fıstık yaptık. İkinci boşluğumuza yine 2 tane fıstık yaptık. Üçüncü bir zincirlik boşluğa 3 tane fıstık yapacağız. Yani 2 tek bir çift mantığı. Aynı sık iğnedeki mantıkla aynı. Hepsini birlikte topladım. Arada bir tane zincirimi yaptım. Doluyorum. Aynı noktaya ikinci fıstığımı yapıyorum. 1, 2, hepsini topladım. Bir zincirle sabitliyorum. Aynı noktaya üçüncü fıstığımı yapıyorum. 1, 2, hepsini topluyorum. Bakın
birinci bir zincirlik kısma ikili yaptık. İkinci bir zincirlik kısma ikili yaptık. Üçüncüsüne üçlü yaptık. Şimdi sabitlemeden bir sonrakiye bir zincirlik boşluğa geçiyorum. Ve modelimi aynı şekilde devam ettiriyorum. 2 tek bir çift olacak şekilde, yani bunlar ikililer tek gibi sayalım. Bu üçlüyü çift sayalım. Sıra sonuna kadar modelimizi devam ettirelim. Evet, 2 tane yaptım. Doluyorum, bir sonraki boşluğa giriyorum. 1 2 hepsini topluyorum. Sabitliyorum. Evet, bakın bu şekilde 2 tek bir çift şeklinde sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrarlıyorum. Evet, sıra sonuna geldim. Bakın ikililerle başlamıştık. Üçlüyle bitiriyorum. Şu bir zincirlik kısma ilmeğimi kaydırıyorum ve sabitliyorum. Bu aşamada şöyle el ütüsüyle açıyorum örgümü. Şimdi son artırma sırasındayız. Burada karşılıklı gelecek şekilde 2 tane üçlü yapacağız. Diğerlerinin hepsi ikili fıstık olacak. Hemen şöyle artırıyorum. 1 2 hepsini toplayıp sabitliyorum. Aynı noktayı ikinci yapıyorum. 1 2 hepsini toplayıp sabitliyorum. Buraya 3 tane yapacağımız için doladım. Aynı noktaya giriyorum. 1 2 ve hepsini toplayıp sabitledim. Evet, burada üçlü yaptık. Diğer bir zincirlik boşlukların hepsini ikili yapacağız. Tam karşısında geldiğimiz noktaya üçlü yapacağız. Şimdi ben karşısına geldiğimiz noktaya kadar, yani tahmini şu noktaya kadar hepsine ikili ikili fıstıklarımı yapacağım. Burada yine üçlüyü göstereceğim. Evet, bakın üçlü fıstıkla başlamıştık. İkili 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 yaparak bu noktaya kadar geldim. Karşı noktaya kadar. Şimdi bakın buraya ikili yaptım. Bir zincir çekiyorum. Aynı noktaya bir tane daha yapıyorum. Üçlüyü yaparak ikinci artırmamı yapıyorum bu sırada. Bakın. Bu şekilde üçlü sadece 2 tane olacak. Diğerlerinin hepsine ikili batacağız. Şimdi sıramı aynı şekilde hepsine ikili yaparak tamamlayacağım. Daha sonra görüşelim. Evet, sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrar ettim. Bir tek bakın şurada ve karşısındaki kısımda, şu kısımda üçlü var. Diğerlerinin hepsi ikili. Şimdi ilk fıstığın arasındaki bir zincirlik boşluğa batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum ve sabitliyorum. Şimdi bu aşamada şöyle güzel bir ütü yapacağım, bastıra bastıra. Çünkü buradan sonrası artık kıvrılmaya başlayacak. Şöyle bakın, 18 santim düz tuttuğumuzu düşünürsek şöyle bakın, 18 santim genişliğinde. Şimdi ben bunu bir ütüleyeyim, bakalım kaç santim açılacak, daha sonra devam edeceğiz. Evet, ütüledikten sonra 1 santim gibi bir genişleme oldu. Yani beklediğim kadar olmadı. Ben daha fazla genişleme olur diye düşünüyordum ama sanırım modelden dolayı çok fazla bir genişleme olmadı. Şimdi bakın, ilmeğimi yine uzatıyorum. Her boşluğa 2 tane fıstık yapacağız. Sabitledim. Arada bir zincir. Aynı noktaya giriyorum. Çekiyorum. 1. Çekiyorum. 2. Hepsini topluyorum. Daha sonra doluyorum. Bir sonraki boşluğa giriyorum. 1. Aynı noktaya 2. Hepsini topluyorum. Arada bir tane sabitleme zincirimi çekiyorum. Aynı noktaya giriyorum. 1. Aynı noktaya giriyorum. 2. Hepsini topluyorum. Evet, bu şekilde her boşluğa 2 tane olacak şekilde fıstıklarımızı yapalım. Genişlemesine göre bakacağız. Ona göre artırma, eksiltme veya da düz devam etme, eksiltme değil de artırma veya düz devam etme yapacağız. Şimdi ben sıramı tamamlayıp geliyorum. Evet, sıramı tamamladım. İkili fıstıklarımı yaptım. Şöyle ikili fıstık gruplarını sayarsak toplamda 26 tane var. Artık bundan sonra belli bir mesafeye kadar düz öreceğiz. Artırma yapmadan, artırma eksiltme yapmadan. Ense, yani kulak hizasına gelinceye kadar sanırım bir öreceğim ben. Üzerime deneyeceğim. Daha sonra gölgelik kısmı için artırmalarla devam edeceğiz. Şimdi bu 26 adet fıstık grubunu
5 veya 6 sıra öreceğim. Daha sonra artırmalarla devam edeceğiz. Örüp dönüyorum. Evet, son artırma sırasından sonra 7 sıra artırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde ördüm. Şöyle şu baştan saydığımız itibaren de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sıra. Toplamda 12 sıra ördükten sonra artık gölgelik kısmını yapacağız. Şimdi tekrar artırma yapacağız. Artırma noktamızı da şu işlemi tekrarlayacağız. İlk boşluğa üç tane fıstık yapıyoruz. İkinci fıstığım. Aynı noktaya bir fıstık daha yapıyorum. İkinci boşluğa geçiyorum. Bu noktada da 2 tane fıstık yapıyorum. Bir tane ikili fıstık yaptıktan sonra bir sonraki boşluğa yine ikili fıstık yapıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi bir tanesini üçlü yapıyoruz. Sırada 2 tanesini ikili yapıyoruz. Bir tanesini üçlü yapıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrarlayalım. İkincisi, üçüncüsünü de yapıyorum. Yani 2 tek 1 çift mantığı gibi düşünün. Bakın, çiftle başladık. 2 tane tek, 1 tane çift. Sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrarlayalım. Daha sonra devam edeceğiz. Evet, sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrarladım. Bir çift, 2 tek, bir çift, iki tek şeklinde. Ama sıra sonunda şöyle bakın, son 2 ilmeğin arasında bir tane tek geldi. Burada sıkıntı yok. Onu söylemiş olayım. Şimdi sıramı kapatıyorum. Ve son sıramızı öreceğiz. Burada bakın, her bir zincirlik kısma, şu V'lerin arasına ikili trabzan, ikili fıstık modelini yaparak modelimizi bitireceğiz. Artık artırma eksiltme yok. Bir sıra düz öreceğiz ve ardından da bir sıra sık iğne geçeceğiz ve artık şapkamız hazır olacak. Şöyle bakın, ikili fıstığımı yaptım. Bir sonraki boşluğa giriyorum hemen. Yine ikili fıstığımı yapıyorum. Bu arada bu ip mükemmel yumuşaklıkta, şahane bir ip. Keşke bundan daha fazla alsaydık. Diğer ip çok sertti, çok zorlanmıştım. Evet, bu şekilde bakın, her boşluğa ikili fıstığımızı yaparak sıramızı tamamlayalım. Evet, her zincirin arasına böyle ikili fıstık yaparak modelimi tamamladım. Şimdi kenarına bir sıra sık iğne geçeceğiz. Normalde orijinal modelde yok. Geçmek istemiyorsanız böyle bırakabilirsiniz. Ama bakın, ben şöyle geçtim ve bence çok daha güzel ve gösterişli oldu. O yüzden buna geçeceğim. Şöyle bakın, boşluklara birer tane sık iğne yapıyorum. Bir sonrakine giriyorum, sık iğne. Bir sonrakine giriyorum, sık iğne. Bakın, bulduğum noktalara bazısını böyle alttan batıyorum, bazısına şöyle aradan giriyorum. Fıstıkların üzerine aradan giriyorum. Gördüğünüz gibi. Evet. Bazılarını da şöyle bir zincirli kısımlara da direkt alttan batıyorum ve sık iğnemi yapıyorum. Bakın, şöyle bir görünüm olacak. Şimdi sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrarlayalım. Sık iğnelerimizi yapalım. Ardından da güzel bir ütü vuralım. Daha sonra santim olarak ölçülerini sizinle paylaşacağım. Tabii ki el farkı olacaktır. İp kalınlığı çok fark edecektir. Ama ben yine de kendi ölçülerimi size vereyim. En azından fikir olsun. Evet, şimdi bu şekilde sık iğnelerimi yapıp dönüyorum. Evet, şapkanın bütün çevresini sık iğne geçtim. Şimdi ilmeğimi de kapattım. Şöyle ipimi aradan kaydıracağım. Arkadan yürüteceğim.
Ardından iplerimi temizleyeceğim ve içten şöyle güzel bir buharlı ütü yapacağım. Daha sonra da karşınıza geleceğim. Hemen tamamlayıp geliyorum. Evet, son olarak şapkamı ütüledim ve görüyorsunuz harika duruyor. Duruşu da gerçekten şahane. Şu an biraz geç oldu. Ben yarın sabah daha aydınlık bir vakitte bunu başıma takacağım ve fotoğraflarımı Instagram hesabından paylaşacağım. Şimdi ölçülerini paylaşmak istiyorum. Size verdiğim ölçülerle birebir aynı. Yumuşak kağıt bir ip kullandım. Çok fazla ütülemedim. Zaten dökümlü durduğu için. Şimdi ölçülerini bir vereyim bakalım. Duruş genişliği hakkında az çok bilgi sahibi olursunuz. Şöyle bakın, 33 santim. Boydan da ölçtüğümüzde şöyle 22 santim. Gelelim kalın kağıt iple yaptığım modele. Yine aynı ölçüler. Bakın 34 santim. Şöyle de baktığımızda 23 santim civarında görüyorsunuz kullanılan ipin etkisini. Böyle hasır rengi de bence çok güzel oldu. Bu renk de şahane oldu. Ben çok beğenmişken arkadaşlarıma hediye örmek istedim. Kendime de aynı şekilde şu hasır ipten yaptım. Bence şahane oldu. Deneyeceklere kolaylıklar diliyorum. Çok az ip kullandım. Yani belki 200 gram civarında bir ip ancak kullanmışımdır. Yapımı çok basit. Bir şey daha söylemek istiyorum. O detayı da atlamayayım. Artırma yaptığımız noktaya kadar 3,5 milimle ördüm. Artırmadan sonraki şu alt kısmını 4 milimle ördüm ve bence altı bakın çok daha güzel tel tel durdu. Size de onu tavsiye ederim. Deneyeceklere kolaylıklar diliyorum. Lütfen kanalımı takip etmeyi ve videolarıma yorum yapmayı unutmayın. Örmemi istediğiniz projeler olursa da lütfen Instagram hesabından bana görsellerini ulaştırın. Başka bir projede görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.